Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çok güzel, çok farklı bir çanta yaptık, hazırladık. Evet, yine bir Aryalara tasarım farkıyla bu çantayı öreceğiz hep birlikte. Bakar mısınız güzelliğine? Hiçbir ters örgüsü yok. Her yeri düz örgüden örülmüş. Uç ucuna, tam tamına bakın ilmek kaydırmalarla alt kısımlarını birleştirdim. Şöyle görüyorsunuz. Yanları son derece muhteşem. Bakın ağzı tertemiz. İçine bilerek bir ton koyu bir astar tercih ettim. Örneğimiz daha belirgin bir şekilde ortaya çıksın. Hem de saplarımız da daha uyumlu olsun diye. Yine ayarlanabilir deri sap kullandım bu çantada. Siz dilerseniz örgü sap da kullanabilirsiniz. Yani her türlüsü çok güzel olacak bir model. Bakın şöyle hemen içini açalım. İçine şöyle tok dursun diye küçük bir çanta koymuştum. Bakın görüyorsunuz. Sadece ne yaptım? Şu şekilde çıt çıtlarını hazırladım. Ağzını bu sefer makinede astarını tutturdum. Yine her zamanki gibi iç cebimiz. Çantamız küçük olduğu için bu sefer geniş bir yanlamasına bir cep koydum. Şöyle içini düzeltelim. Yine kalıp gibi bakın çok güzel bir çantamız oldu. Dak kumaşla astarladım çantamızı. Ben çok beğendim. Gerçekten tam harika bir boyda oldu. Hemen ölçülerini de söyleyeyim size. Şöyle bir bastıralım bakın. Bir 32,5 diyebiliriz. 32,5 santimlik bir enimiz var. Şöyle taban hattından itibaren ölçüyorum. Böylemesine 31 santim. Ama çantamızın tabii ki de burası taban kısmı. Normal yüksekliğine bakacak olursak da 28,5 santimde yüksekliği var. Çok ideal bir ölçüde oldu. Yani her şeyinizi rahatça koyabileceğiniz tam bir çapraz çanta formu. Dilerseniz zaten örneğin yapılışında anlayacaksınız. Bunu istediğiniz boyda küçültüp istediğiniz boyda büyütüp gidebilirsiniz. Dilerseniz büyük bir kol çantasına da çevirebilirsiniz. Ben bu boyda olsun tercih ettim. Açık saman rengi kağıt ip kullandım. Yine çili halinde satılan kağıt iplerden. Ne kadar ip gitti derseniz şöyle bir çile. Büyükçe bir çileydi. Yani şöyle söyleyeyim, maksimum 250 gramdır ipimiz, bir miktarda kaldı. Yani eğer sapını da kendinden örecek olursanız 250 gram ip yeterli olacaktır bu çantamız için. Şu şekilde böcelerimiz var. Böcelerimizi normal şeyle tutturdum. Kağıt iple tutturdum. Yine her zamanki gibi bu böce biliyorsunuz buradan tutturulduğu için aşağıya doğru inme yapıyor. Bunu önlemek için de şu halkaları da ağız kısmından tutturdum. Aşağıya kıvrılma yapmasın diye. Çünkü bir müddet sonra kağıt ipleri esnetiyor. Kopma yaşanabiliyor. Bunu önlemek için de şu iki kenarından bakın sabitlemiş oldum. Taba renginde bir ayarlanabilir sap kullandım ben bu çantamda. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hatırlatmalarımızı yapalım ve sonrasında bu güzel çantayı örmeye başlayalım. Kanalıma hala abone olmadıysanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Çantalarımı, videolarımı beğenip altına yorum yaparsanız da ayrıca mutlu olurum. Olabildiğince her mesaja dönmeye çalışıyorum. Mutlaka elimden geldiğince gün içinde hızlı bir şekilde dönüş sağlamaya çalışıyorum. Ama Instagram adresimde biliyorsunuz daha aktif olarak varım. Aynı isimle Aryalara Tasarım ismiyle Instagram adresinden de bana dilediğiniz zaman yazabilir. Takıldığınız yerlerde görsellerini, fotoğraflarını çekip çantalarınızın bana gönderebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum dedim. Ve hazırsanız çantamızı örmeye başlayalım. Bu arada açık saman renginde bir ipim var. Oldukça görüyorsunuz kalın ama yumuşak bir ip. 3,5 milimde tığım var. Şimdi öncelikle sihirli halka ile başlayacağız. Bakın yine her zamanki gibi parmağıma bir çarpı yaptım.
Alttan girdim. Şu ipi çektim. Çıkarttım ilmeğimi. Sıkıştırdım. Bu benim görüyorsunuz sihirli halkam. Şu ipimi içinden asılaraktan böyle bunun içinden üzerine örerek devam edeceğim. Yani bunu arkaya atmayın. Bunun üzerine örüyoruz. Şimdi fıstık yaparak başlayacağım. 8 tane fıstık yapıyoruz başlangıçta. Bakın uzattım direkt bunu. Buraya zincir çekmiyorum. Uzattım. İpimi doladım. Bir daha uzattım. İpimi doladım. Üçüncü kez uzattım. İpimi doladım. Ve dördüncü kez uzatıp bu şekilde ilki böyle oluyor. Hepsini birleştirdim. Ve ipimi bu şekilde fıstığımı sıkılaştırmış oldum. Şimdi araya 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Geliyorum yanına. Bakın aynı şekilde ipimi artmayı unutmuyorum. Uzattım. İkinci uzattım. Üçüncü uzattım. Dörtlü yapıyoruz hep fıstıklarımızı. Dörtlü uzattım. Dördünü bir çıkarttım. Tığımda 2 tane var. İkisini bir topladım. Bakın bu şekilde ilerliyoruz. Yine araya 1 2 3 tane zincir çektim. Tekrardan devam ediyorum. İkinci fıstık, üçüncü ve dördüncü. Dördünü birden çıkarttım. Tığımda 2 tane var. İkisini birden çekiyorum. Yine 1 2 3 tane zincir araya. Tekrardan ipimi arttım. 1 2 3 ve 4. Dördünü bir yine topladım. Sıkıştırdım. Bu şekilde 8 tane yapıp hemen geliyorum. Evet, şimdi 3 zincirimi çektim. Bakın 8.'yi de yaptım. Buraya bağlayacağız. Bağlarken bunun şu üzerindekine arkadan bu şekilde giriyorum. Girdim. Tekrar aynı yere giriyorum. Bakın bir ilmek çıkartıyorum oradan. Sonra arkadaki ilmeği de aynı yere takıyorum. Tığıma takıyorum. Ve şöyle bir sık iğne ile burayı bağlamış oldum. Şimdi ipimi uzattım. Direkt şu boşluğa fıstıkla başlıyoruz. İpimi uzattım, arttım, uzattım, arttım, uzattım, arttım, uzattım, arttım. Dördünü birden topladım, sıkılaştırdım. Bakın ilki gene bu şekilde oldu. Araya 1 2 zincir çekiyorum bu sefer. Aynı boşluğun içine geldim. 1 2 3 4 tane bakın yaptım. Topladım hepsini. Sıkıştırdım. Artık şöyle göstereyim. Şuradayız. Bakın. Bu böyle yukarı kadar hep fıstık olarak gidecek. Şimdi 1 2 3 ve 4 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun içine bir sık iğne yapıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğun içine yine fıstık yaparak devam ediyorum. 1 2 3 dörtlü fıstık çektim, hepsini bir topladım. Yine araya 2 tane zincir çektim. Bakın bu şekilde aynı boşluğa
1 2 3 4. Dördünü bir topladım. Sıkıştırdım. Yine fıstığımı koydum. Devam ediyorum. 1 2 3 4. Yandaki boşluğa girdim ve hemen sık iğnemi yaptım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 diyorum. Yine fıstıktayım. 1 2 3. Bakın görüyorsunuz, her seferinde elimle stopluyorum. Yani parmağımla, baş parmağımla 2 tane çektim. Bakın gösteriyorum tekrar. Şu elimle bak stopluyorum. Bunu uzattım ya. Bir kere doladım. Bunu alıyorum bu sefer tığımın altına. Parmağımın altına. Tekrar arttım, bakın bunu alıyorum. Dördünü bir topluyorum. O şekilde elimle bastırıyor olmam. Yoksa aşağıya inerken sıkışıyor fıstıklar. Onun önüne geçmek için parmağımla durduruyorum. 3 4 tane dedik. Sıradaki boşluğun içine sık iğnemizi yaptık. Bakın görüyorsunuz, köşe hattı oluşuyor. 1 2 3 ve 4. Yine arttım, fıstıktayım. 1 parmağımla stopladım. 2 3 4. Hepsini çektim. İkisini bir sıkıştırdım. Hakikaten yani örnek öyle bir örnek ki burada da bıraksanız güzel. Hani küçük küçük motiflerden bir şey yapmak istiyorsanız bu aşamadayken bile güzel oluyor. Her sırada diyeceksiniz, aa böyle de şunu yapabilirim, aa böyle de. Aslında ben 5 motiften oluşan, biliyorsunuz, çantalar var. Tabanda kare, kenarlar, her yer 5 motifle tamamlıyorsunuz. Sonra 3 kareden tamamlanan meşhur marka çantaların mesela. Yani bu kareyi her modelde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık ve çok güzel görünüyor. Yine 2 zincirimi çektim. 3 ve 4. Şimdi başta örnek kendini bir belli edene kadar diye kesmedim. Çünkü keşke kesmeseydiniz, biz anlayamadık diye yorumlar çok geliyor. Anlayanlar sardırır ileriye. Ama özellikle yeni başlayanlar için bakın tamamını gösterdim. Yine boşluğa geldim. Bakın sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Yine bakın bu ilmeğimi uzatıyorum. Fıstığın şu tepesindeki ilmekten giriyorum ve bunu yine yukarıya çekiyorum. Aynı deliğe bakın tekrar tığımla girdim. Arkadan bir ilmek daha çektim. Bunu çok uzatmışım birazcık. Şunu bir toplayalım. Sıkıştıramadım sonra. Evet. Aynı yerden tekrar bakın girdim. Bir ilmek çıkarttım buradan. Sonrasında arkaya aldığım ilmeğimi de şu arkaya aldığım ilmeğimi de şimdi tığıma geçiriyorum. Evet. Şimdi ikisini bir topladım. Bakın bu şekilde toplamış oldum. Uzattım. Yine boşluğun içine ne yapıyorum? Fıstığımı yapıyorum. Dörtlü fıstık unutmuyoruz. Bakın hep fıstıklar artık fıstıkların üzerine gideceği için herhangi bir şekilde karışmayacak. Ben bu fıstığı dörtlü mü yaptım, beşli mi yaptım anlayamadım. Sanki beşli yapmışım gibi oldu. Evet, beşli yapmışım. Onu düzelttim. Araya hemen 1 2 zincir, 1
2, 3, 4. Şimdi 1, 2, zincirler hep 4 olarak gidecek. Hiç karıştıracağımız bir durum yok. 4 çektim. Geldim buraya. Bakın boşluğa girdim. Yine 1, 2, 3, 4 çektim. Şimdi geldim diğer boşluğa, bakın. Diğer zincir boşluğuna yine sık iğnemi yaptım buraya. Yine bir. İp o kadar kalın ki biraz sıkıştırarak örmeye çalışıyorum. Evet, arttım. Bakın yine geldik. Yine fıstıktayız. 2, 3, 4. Sıkıştırdım. Şimdi bu sırada bakın daha bunları yapmaya başlamadık. Yani şunları falan bir üst sırada koymaya başlayacağız. Şu anda hala da onları yapacağımız yeri hazırlıyoruz. Evet, diğer fıstığımızı da yapalım. Ve sıra sonuna kadar artık örüp gelirsiniz diye düşünüyorum. Yine 4 zincir buraya batacağım, 4 zincir buraya batacağım, 4 zincir çekip yine fıstığımı yapacağım. Bu sırayı da tamamlayalım, sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet, geldik yine sıra sonuna. Geriden girdik, ilmeğimizi arkaya çektik. Aynı yerden tekrar giriyorum ve bir ilmek daha çıkartıyorum. Arkadaki ilk arkaya aldığım ilmeğin içine giriyorum. Bakın artık 2 tane var. Şöyle ikisini bir çıkarttım. Bakın üste geçtiğinizde hiçbir şekilde belli olmuyor bu sayede. Uzattım. İpimi doladım. Yine boşluğa girdim. Başlıyorum. Hepsini topladım. Çıkarttım. Yine araya 2. Bakın fıstıkların üstü hiç değişmiyor. Fıstıklarda hep aynı işlemi yapıyoruz. Arada 2 zincir. Bu şekilde bir üstteki fıstığımı da tamamladım. Şimdi artık aralardaki yelpaze gibi örneklerimizi koymaya başlayacağız. Yine 4 tane zincirimi çektim. Bakın ilk boşluğun içine girdim. Sık iğnemi yaptım. Şimdi artık şu ortadaki yere 9 tane trabzan yapacağım. İkili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. trabzanımı da yaptım. Sık iğne ile hemen bunu buraya bağlıyorum. Bu şekilde. Yine 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4. Şimdi sıradaki fıstıklarımızı yapabiliriz. 2, 3, 4. Hepsini bir topladım.
Araya yine 2 zincir. 1 2 3 ve 4. Yine fıstığımı topladım. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağız. Yine şurayı tekrardan göstereyim. Bakın zincirlerimiz hep 4 tane. Girdim birinci boşluğa, sık iğnemi yaptım. Şimdi bu araya 9 tane trabzanımı yapıyorum. Buraya sık iğne ile yine bağlayacağım. Sonra bunun tepesine. Aynı şekilde şimdi tekrardan başladığım yere gelene kadar aynı şekilde devam edip geliyorum. Evet, yine bakın geldim sıra sonuna. Diyorum ya, şu hali evet tam bir motif çanta için ideal. Bakın şöyle göstereyim. 12 santimlik bir kare elde etmiş oluyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz 16 motifli çanta gibi bir çanta yapabiliriz böyle bir motiften. Şimdi yine bir üst sıraya geçeceğim. Bakın tepesinde şu arkadan giriyorum. Şu ilmeğimi bir arkaya çekiyorum. Tutuyorum onu orada, bırakmıyorum. Aynı delikten bir daha giriyorum. Bir de öne bir ilmek çekiyorum. Sonra arkaya bu ilmeği tığıma bakın takıyorum tekrardan. Bulanmış. Öyle bir netleyelim. Taktım. Şimdi ikisini bir çıkartıyorum. Bu şekilde yine bir üst sıraya geçiyoruz. Uzattım. Boşluğa fıstığımı yapmaya başlıyorum. 3 oldu. Bu da 4 oldu. Hepsini bir topladım. Araya 2 zincirimi çekiyorum. Geliyorum boşluğun içine. Yine fıstığımı yapıyorum. Sıkıştırdım. 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Hemen şu ilk boşluğa bir tane sık iğnemi yaptım. Sonrasında yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bakın şuradaki trabzanlarımı saymaya başlıyorum. Birinci trabzan, ikinci trabzan, üçüncü trabzanın üzerine girdim. Yine sık iğnemi yaptım. Yine 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. 1 2 üçüncüye tekrardan giriyorum. Şu şekilde. Buraya da böyle bir yine dörtlü zincir. Sonrasında yine 1 2 3 4 zincirimi çektim. Bu sefer bu boşluğa yine 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tekrardan fıstıktayım. 1 2 3 4 dördünü birden bu şekilde topladım. Şimdi ne yaptık bir bakalım. Tekrardan bir netleştirelim ne yaptığımızı. 4 zincir çektim boşluğa. 4 zincir çektim 3. trabzana. 4 zincir çektim 6. trabzana. 4 zincir çektim yine boşluğa. 4 zincir çektim. Tekrardan fıstıklara devam ediyorum. 1 2 zincir çektim. Evet. Bakın. Şu fıstıklarımızın yanında da şu kareler boylu boyunca hep devam edecek. Bakın şu şekilde görüyorsunuz. Şu fıstıkların yanında şöyle karelerimiz
ilerleyecek. Şimdi tekrardan dilerseniz söyleyeyim, örmeyelim. Sıra sonuna kadar hep aynı işlemi yapacağız. Çünkü 4 zincir çektim, boşluğa battım. 4 zincir çektim, 3. trabzana battım. 4 zincir çektim, 6. trabzana battım. 4 zincir çektim, yine bu boşluğa battım. 4 zincir çektim, fıstıklarımı yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar örüp gelelim. Buraya kadar tekrardan birleşip üst sıraya geçeceğiz. Evet, yine geldim sıra sonuna. Arkaya çektim. Tutuyorum ilmeğimi. Önde aynı delikten tekrar giriyorum. Bir ilmek daha çıkartıyorum. Arkadaki ilmeğimi de takıyorum. İkisini bir çıkartıyorum. Bu şekilde bir üst sıraya da geçmiş bulunuyoruz. Bakın giderek yavaş yavaş büyüyoruz artık. Şimdi geldik. Yine uzattım bakın. Fıstıkla başlıyoruz boşluğa. Burada birinci uzattığımı da saydığımız için ekstradan 3 kere çekiyoruz. 1 2 3 4. Fıstığımızı bitirdik. Şimdi bakın artık bu sefer görüyorsunuz burada 2 tane şu 9'lu trabzanı yapacağımız alan yaratmış olduk. 4 zincirimizi çekelim yine. 2 3 4. Hemen birinci boşluğumuza bir sık iğne yapıyorum ve şurada görmüş olduğunuz boşluğun içine tekrardan 9 tane ikili trabzan yapıyorum. İki, 3. Son olarak 9'uncuyu da yaptım. Şimdi şu ortadaki boşluğa sık iğne ile trabzanımı buraya birleştirmiş oldum. Tekrardan başlıyorum. Bu sefer bu boşluğun içine yine 9 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2. Evet, 9'uncuyu da yapıyorum ve yine bunu buraya sık iğne ile birleştiriyorum. Tekrardan 1 2 3 4 zincirimi çektim, ipimi doladım, fıstığımı başlıyorum. Dördünü bir topladım. Yine araya 2 zincir, 1 2 3 dördünü bir topladım, sıkıştırdım. Evet, bu şekilde şimdi diğer kenarları da dolaşacağım. Bakın bu sefer artık 2 tane yelpazemizi koymuş olduk. Şimdi diğer taraflara da aynı işlemi yapıp geliyorum. Evet, geldik yine sıra sonuna. Evet, zemini biraz en azından koyu olsun ki daha net gözüksün diye değiştirdim. Bakın şimdi 4 zincirimizi yine çektik. Arkadan girdim. İlmeğimi arkaya götürdüm. Şimdi bunu burada tutuyorum. Aynı deliğin içine bakın tekrardan giriyorum. Ve yeniden bir ilmek çıkartıyorum. Sonrasında arkadaki ilmeği tığıma tekrardan geçiriyorum. İpin büküsü birazcık
azmış. O yüzden zaten aslında bu kadar kalın duruyorlar. Yani iplerin kalınlığı aslında çok farklı değil. Aynı. Sadece bazılarının bu şekilde büküsü gevşek oluyor. Bazılarının büküsü ise fazla oluyor. Büküsü fazla olanlar ince ve daha sert olurken böyle büküsü gevşek olanlar daha yumuşak ama daha kalın görünüyor. Yine uzattım bakın. İlk olarak her zamanki gibi fıstıkla başlıyoruz. 2 3 ve 4. Çektim, hepsini topladım. Şimdi 1 2 zincirimi çektim. Yine fıstığımı yapıyorum. 3 ve son olarak dördüncü fıstığımı da, yani ipimi de dördüncü fıstık diyorum ama dörtlü fıstık yaptığım için. Şimdi gene her zamanki gibi bakın bitirdik. 4 zincir çekiyorum. 4 tane. Artık yine bir sonraki sırada yelpazelerimizi koyabilmek için tekrardan filelerimizi oluşturacağız. Ne yapıyorduk? Önce hep ilk boşluğa geldik. Yine 4 zincir. Hep 4 zincir. Ne yapıyorduk? 3. trabzanın üstüne geldik. Yine 4 zincir. 1 2 3 tane, yani 6. trabzanın üstüne yine sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 tane çektim. Bakın yine geldik diğer yelpazenin üstüne. 1 2 üçüncüsüne 2 3 4 dedik. Altıncısına 1 2 3 4 dedik. Yine bir sonraki boşluğun içine ve 1 2 3 4 dedik. Yeniden fıstık. 1 2 3 4'lü fıstığımı yapıyorum. Şimdi ne yapalım? Bakın tekrardan şöyle bir bakalım. Bir sonraki sırayı örerken artık ne yapacağım? Bakın yerleri belli oluyor zaten. Şurada bir bakın yelpaze çukuru var. Burada yelpaze çukuru var. Burada yelpaze çukuru var. Yani artık bir olan yelpazemiz 2 olmuştu. Şimdi bir sonraki sırada 3'e çıkacak. Sonrakinde 4'e çıkacak. Hep filesini, bir sırasında filesini koyuyoruz. Bir sırasında yelpazesini kuruyoruz. Mantık hep aynı. Bilenler anlamıştır. Artık bu mantıkla hep ilerleyebilirler. Ama ben yine de yeni başlayanlar için her sırada tek bir taraf için tek tek göstermeye devam edeceğim. Şimdi yine aynı şekilde diğer 3 tarafı da dolaşıp sıra sonuna geliyorum. Evet, geldik yine sıra sonuna. Bakın hiçbir şekilde kasma yok. Gayet düzgün bir şekilde örneğimiz ilerliyor. Şimdi tekrardan ipimi arkaya çekiyorum. Aynı delikten tekrar girdim. Bu ipimi de öne çekiyorum. Arkadan ilmeğimi taktım. Bakın bu işlemi her sırada gösteriyorum. Yani mutlaka anlaşılsın istiyorum. Yine uzattım. Bakın bu uzattığım benim birinci oluyor. Bu ikinci. Bu üçüncü. Şimdi son kez dördüncü için giriyorum. Dördüncüyü de topladım. Araya yine 2 tane zincir. Yani ip o kadar kalın ki şu an elimin altındaki, sanki 3,5'la değil de 3 ile örüyormuşum gibi bir hissiyat veriyor. Evet, bakın yine fıstığımızı tamamladık. Şimdi hazırsanız, yerlerimiz hazırdı. 1 2 3 tane ne yapacağız buraya?
dokuzlu yine trabzanlarımızı yapacağız. 1 2 3 4. Yine ilk olarak boşluğa sık iğnemi yaptım ve trabzanlarıma başlıyorum. 1 2 ve dokuzuncuyu da yaptım. Artık bakın şu ortadaki her yelpazenin göbeğine şu şekilde tepeler yapıyorduk. Hemen buraya girip sık iğne ile yelpazemizi buraya birleştirmiş oluyoruz. Tekrardan 9 tane trabzana başlıyorum yan tarafa. 1 2 ve son olarak dokuzuncuyu da yaptım. Yine yan tarafı sık iğne ile birleştirdim. Görüyorsunuz. İkinci yelpazemiz de tamam. Şimdi sırada üçüncü yelpazemiz var. Buraya da 9 tane trabzan yapıp geliyorum. Evet, dokuzuncuyu da yapalım. Ve hemen yelpazemizi yan tarafa birleştiriyoruz. Şimdi yeniden fıstık geldik artık fıstığa. 1 2 3 4 zincirimizi çektik. Fıstığımızı yapmaya başladık. Bu şekilde şimdi her tarafı dolaşıp geliyorum. 1'di, 2 oldu, 3 oldu. Şimdi bundan sonraki sıramızda yine filemizi atacağız önce. Sonra yine aynı şekilde devam edeceğiz. Bakın şöyle göstereyim tekrardan örnek üzerinden. Şu anda neredeyiz? Üçüncüyü yapıyoruz. Bakın buradayız. Filemizi atacağız. Dördüncüyü atacağız ve artık az kaldı. Bitiriyoruz. Görüyorsunuz çok keyifli, çok kolay ve çok çabuk örülen bir çanta. Evet, bu sıramızı da bitirdik. Yine ipimizi arkaya çekeceğiz. Bir üst sıraya geçeceğiz. Ve artık file sırasındayız. Yani yelpazelerimizi yapacağımız filelerimizi hazırlayacağız. Bakın. Yine uzattım. İpimi arttım. Boşluğa giriyorum. 2 3 ve dördüncü olmuş oldu. Bakın bu şekilde sıkıştırdım. 1 2 tane zincirimi çektim. Yine fıstığımla devam ediyorum. Evet, fıstığımızı yaptık. Şimdi file kısmındayız. 3 4 zincirimi çektim. Birinci boşlukla başlıyorum. Buraya sık iğnemi yaptım. Yine 1 2 3 4 zincir, 1 2, yine üçüncü trabzanın üstü, 1 2 3 4, altıncı trabzanın üstü. Sık iğnemi yaptım. 1 2 3 4 dedik. Yine üçüncü trabzanımı sayıyorum, bakın 1 2 3, üçüncü trabzanımın üstü, yine 4 zincir, yine altıncı trabzanımın üstü, 1 2 3 4 5. Evet, yanlışlıkla 10 tane çekmişim burada. Dengelensin diye şöyle bir tane daha, hatta şunu biraz ileri alalım, onu değil de. Bakın, en azından böyle bir hata yaparsanız da nasıl toparlayacağınızı görmüş olursunuz. Yanlışlıkla 9 tane değil 10 tane yapmışım.
ne yapıyorum? 1, 2, üçüncüye değil, dördüncüye giriyorum. 1, 2, 3, 4 tane. Yine 2 tane atladım. 1, 2, 3, 4 tane çektim. Yine burada 1, 2, üçüncüye. Bak mantık hep aynı gidiyor, görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. 1, 2, 3. Yani 6. trabzanın üstüne 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Boşluğa geldim, bakın. Fileler yanlarında devam etmiş oluyor bu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane çektim ve yine fıstığıma ulaşmış oldum. Hemen bunu da yapıyorum. Şöyle düzeltelim. Bakın bu sefer yine çukurlarımız oluştu. Buraya 1, 2, 3 ve 4 tane şimdi ne yapacağız? Yelpaze yapacağız. Bir üst sıraya geçtiğimizde. Ama şimdi ben dilerseniz diğer 3 tarafı da aynı fileyle dolaşıp geliyorum. Geldik yine bir üst sıraya. Fıstığın tepesinden girdim. Arkaya ilmeğimi çektim. O beni bekliyor şimdi orada. Aynı delikten tekrar girdim. Bu sefer ipimle bir ilmek çıkarttım. Tığımdaki ilmeğin yanına arkadaki bekleyen ilmeğimi de geçirdim. Bakın ikisini bir çıkarttım. Yine uzatıyorum. Boşluğa fıstıkla başlıyorum. İki tane zincirimi çektim yine araya. İkinci fıstığımı 3 4. Şimdi bakın yerlerimiz belli. Şu görüyorsunuz. Şunlar bizim yelpazelerimizin bağlandığı noktalar. Hemen bu araya 1, 2, 3, 4 tane yelpaze kuracağız şimdi. Her zamanki gibi fıstıktan çıkarken yine 4 zincirimi çekiyorum. İlk boşluğun içine hemen buraya bakın. Sık iğnemi yapıyorum. Başlıyorum şimdi artık. Bakın birinci yelpaze yapacağım yer burası. 9 tane hemen ikili trabzanımı yapıp geliyorum. Evet bakın 9 tane trabzanımı yaptım. Hemen buraya birleştirdim. Şimdi bunun içine 9 tane yapıyorum. Yine buraya birleştiriyorum. 9 tane yapıyorum. Buraya birleştiriyorum. 9 tane yapıyorum. Buraya birleştiriyorum. Buraya kadar dördüncü yani birinci yelpazemizi bitirdik. 2, 3, dördüncüyü de yapıp geliyorum. Evet bakın son yelpazemizi de yaptık. Yine 4 zincirimizi çektik. Tekrardan fıstıkla devam ediyoruz. Burada artık bu bizim örnek olarak son sıramızdı. Hemen diğer 3 tarafı da yapıp geleceğim. Daha sonra kenar hattını nasıl oluşturacağız onu göstereceğim. Burada siz sadece tek bir sık iğne sırası görüyorsunuz ama burada aslında 2 sıra var. Bir sıra öncelikle zincir ve ilmek kaydırma bölümümüz var. Sonrasında da üzerinde sık iğne kısmımız
var. Zaten sık iğneye dolaştıktan sonra bakın bu tarafı yapmak çok kolay olacak bizim için. Çünkü direkt üzerine örerek gideceğiz. Video çok fazla. Yani şu anda bile 40 dakikaları geçtik sadece bir motifle. O yüzden daha yan tarafı kenar birleştirmesi vesairesi sapı derken çok uzun olacak. O yüzden hemen bu kısmı hızlıca bu şekilde gösterdim. Mantık aynı mantık zaten alt sıralarda olduğu gibi. Hemen şimdi sıra sonuna kadar bitirip geliyorum. Evet, şimdi hemen yine bitirdik artık. Örnek kısmımız tamamlandı. Üst sıraya geçeceğim. Şimdi buradan sonra artık ilmek kaydırma ile ilerleyeceğiz. Yani şu araları zincirle birleştireceğiz. Şu tepeleri ilmek kaydırmalarla ilerleyeceğiz. Bir sıra sonra artık onları normal şey içine alacağız. Sık iğne içine alacağız. Şimdi burada 2 tane zincir olduğu için bakın 2 tane ilmek kaydırma ile ilerliyorum. Sonra geldim fıstığın tepesine. Bir tane buraya ilmek kaydırma yaptım. Şimdi ne yapacağım? Şu kısımla şu kısmı birleştirmem lazım. Önce buraya da bir tane ilmek kaydırma ile giriyorum. Çünkü şu köşeyi yine orada da vermek istiyorum. Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum ve buradan 1, 2 boşluk bırakıyorum. Üçüncüsünün tepesine ilmek kaydırmaya başlıyorum. 2, 3, 4 ve 5 tane ilmek kaydırma yapıyorum tepesine. Bakın yine burada 2 tanesini bıraktım. Yine 4 tane zincirimi çektim. Geldim bunun tepesine. Yine 1, 2 bıraktım. Bakın üçüncüsünün tepesinden başlıyorum ilmek kaydırmaya. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Yine 1, 2, üçüncüye ilmek kaydırmayla başladım. Aynı şekilde bunun tepesine de 5 tane. Bir, 2, 3, 4. Şimdi ilk iki parçada da aynı şeyleri yapmanız çok önemli. Çünkü neden? Sonra birleştirirken ilmek sayılarının ağız ağza birleştireceğiz biliyorsunuz. İlmek sayılarının aynı olması gerekiyor. O yüzden aynı işlemleri iki parçada da tekrar etmeniz çok önemli. Sayılarımızın doğru tutması lazım. Yine 5 tane yaptım bakın. 1, 2, 3, 4 tane dedim. Geldim yine buradaki boşluğa bağladım. Bu şekilde. Bir tane ilmek kaydırıyorum yanına. Geldim fıstığın tepesine. Bir tane fıstığın tepesine kaydırdım. Yine 2 tane ortaya kaydırdım. 2 zincirin yerine. Bir tane bu fıstığın tepesine kaydırdım. Aslında her gözün yerine kaydırmış oluyorum. Bir tane artık boşluğa kaydırdım. Tekrardan 4 zincir çekiyorum ve yoluma devam ediyorum. Evet, bu tarafta yaptığımız işlemin aynısını karşı tarafta da, yani diğer üç kenarda da yapacağız. Şimdi dilerseniz ben her tarafı dolaşıp geliyorum. Son artık sık iğne sırasına geçiyoruz. Evet, geldik şimdi artık sıra sonuna. En son bakın tekrar şurayı göstereyim. İlmek kaydırmayla buraya bağladım. Tekrardan boşluğa bir tane daha ilmek kaydırmamı yaptım ve sonrasında artık
Benim buraya bağlanmam gerekiyor ya, şuraya bağlanmam gerekiyor. Dilerseniz ilmek kaydırmayla bağlanarak devam edebilirsiniz. Dilerseniz direkt içine sık iğne yaparak başlayabilirsiniz. 1 2 üstünden yapıyorum. Hepsini içine almış oluyorum böylece. 3 tane şu deliklerin yani iki fıstığın arasına 3 tane sık iğne yapıyoruz. Sonrasında devam ediyorum. Pardon. Bir tane tepesine yapıyorum. Fıstığımızın tepesine unutmayalım. Bir tane şuradaki boşluğa yapıyorum. Ve sonrasında şu 4 tane zincir çektiğimiz yerlere bakın 3 tane yapıyorum. Şimdi neden 4 tane çektik? Zincir biliyorsunuz sık iğne gibi esnek değil. Zincirlerde kasma yaparsa eğer sıkıntı olur. Zinciri 4 tutuyoruz ama sık iğneyi yaparken 3 sık iğne yapıyoruz. Ve geliyoruz buraya. Burada biliyorsunuz 5 tane ilmek kaydırmam vardı. Bakın dibinden başlıyorum. İlmek kaydırmayı da içine alıyorum burada. Hemen tepelerine bakın her bir battığım yere tekrardan giriyorum. Bu ilmek kaydırmaları da içine alıyorum. Unutmayalım. Neden giremedim şuraya? Üç, 4 ve 5. Bakın buraya 5 tane sık iğnemi yapmış oldum yelpazenin tepesine. Bakın yine 4 tane zincirimin olduğu yerdeyim. Kaç tane yapıyorum? 3 tane yapıyorum sık iğnemi. 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 3 taneyi yaptıktan sonra tekrar bakın trabzanların tepesindeyim. Yine 1 2 3 görüyorsunuz. İlmek kaydırmaları da bu şekilde arada yok etmiş oluyoruz. 4 ve 5 diyoruz. Bakın ağzını ne yapmış oluyoruz? Aslında birazcık toplamış oluyoruz. Bakın şöyleyken böyle esnek, yayık. Bunu tam böyle muntazam, dümdüz bir hat haline getirmiş oluyoruz. Yine ara boşluktayız bakın. 3 tane. Geldik tepelere. 5 tane. Bu şekilde şimdi şu sıra sonuna kadar gelelim. Şurayı bir tekrardan göstereyim. Ondan sonra yine diğer 3 tarafı dolaşıp gelelim. Evet, geldik sona. En son şuradaki 4 zincirin içine de yaptım. Şimdi bakın şu karelerimizi de hatırlarsanız bunun içine bir tane yapıyorum. Şöyle bir tane yaptım. Sonra bir tane fıstığın tepesine yapıyorum. 3 tane fıstıkların arasına yapıyorum. Yine fıstığın tepesine geldim. Yine bakın fıstığın yanındaki kara boşluğuna geldim. Yine oraya da yaptım. Önümde 4 zincirim var. O zaman 4 zincir varsa 3 tane sık iğnemi yapıyorum. Evet, bu şekilde bakın şöyle ne yapmış olduk? Toparlamış olduk kenarımızı. Tam hiçbir şekilde kasmıyor da esnemiyor da, şöyle sağlam kalıp gibi bir kenar elde etmiş olduk bu şekilde. Hemen bütün üç kenarı da bu şekilde dolaşıp geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna. Hatırlarsanız şunun içine 3 tane sık iğne yaparak başlamıştık. Şimdi şu birinci fıstığımızın tepesini yapmadığımız için buraya şöyle bir tane daha yapıyorum ki göz sayımda herhangi bir şekilde eksilme falan olmasın.
Bakın içerideki şu 3 tane sık iğnem benim. Şimdi hemen burada artık ipimi keseceğim. Yani çünkü eğer ki ben ipimi kesmezsem bir daha buradan ilmek kaydırmayla buraya dolaşmam gerekecek. Üzerinde ekstradan bir kalınlık oluşsun istemiyorum. O yüzden hemen artık burada bitiriyorum. İğnemi alacağım her zamanki gibi. İğnemi takıyorum. Ve bakın kenar yanındakini atlıyorum. Göz arttırma olmasın diye. Bir sonrakinden giriyorum. Yine ipin çıktığı yerden, yani şu sık iğnenin göbeğinden girip arkadan çıkıyorum. Böylece buraya yapmış olduğum, bakın şu ilmek kaydırma görüntüsü şu alttaki üzerine geçmiş oldu. Yani böylece göz sayım tüm dört kenardaki gibi değişmeden kaldı. Hemen ne yapıyorum? Şöyle bir sıkılaştırıyorum bunu. Yani aynı yerden iki kere geçtik mi sıkılaşmış oluyor. Sonrasında sık iğnelerin arasından her zamanki gibi ipimi gizliyorum. Bakın ortada şöyle bir ipimiz kalmıştı. Bu ipimizi de kesmiyorum buradan. Yine bakın içinden şu fıstıkların arasından geçiriyorum. Böylece daha sağlam olmuş olsun. Artık kesebilirim. Bakın bu şekilde bitirmiş olduk. Artık ne yapacağız? Şimdi buradan göz tutup pır etraf, yani üç kenar hattı boyunca sık iğne yapmaya başlayacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Daha sonra her sıra sonunda ipimizi kopartacağız. Çünkü şöyle göstereyim. Her yeri sık iğne şeklinde örüyoruz bu çantamızı. O yüzden git gel yapmak istemedim. O yüzden birinci sırayı bitireceğiz. İpimizi koparacağız. Tekrar ikinci sıraya başlayacağız. Bu şekilde 5 sıra olacak şekilde öreceğiz sık iğnemizi. Evet, şimdi sık iğnelerimizi yapmaya başlıyoruz. Şöyle şu 3 tane yapmıştık ortaya. O 3 tanenin ortancasının arka lobuna giriyorum. Şöyle bir sıkıştırdım burayı. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve sık iğnemi yapmaya başlıyorum. Hemen yanındakine geçtim. Yanındakine. Bu şekilde her sık iğneye yine bir sık iğne olacak şekilde üç kenarını dolaşıp geliyorum. Köşelerde herhangi bir şekilde arttırma yapmayacağım. Aynen her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde dolaşıp geliyorum. Evet, geldik. Bakın en son üçlünün de göbeğine battı. Şimdi burada şu ilmeğimi uzatıyorum. İpim arasından geçiriyorum. Evet, bu şekilde burayı sıkıştırıyorum. İpimi buradan kesiyorum. Bu ipi daha sonra üstünü örerken yine içine gizleyeceğim. Şimdi bakın ne yapıyorum? Tekrardan başa dönüyorum. Geldim en başa. Yeniden ipimle tekrardan ilmek tutarak başlıyorum. Bakın ilk sık iğnemin olduğu yer burası.
Girdim üzerine. Artık iki lobuna birden batıyorum. Yine ipimi şöyle çektim. Bir tane sıkılaştırdım. Bakın şimdi aynı yere tekrar giriyorum. Çünkü bu bir sık iğne değil. Şu ilk başta yaptığım. Tekrardan giriyorum. Şimdi iplerimi de içinden yürüterek gideceğim. İlkinde yürütmeyi unutmuşum. Normalde onu yürütmem lazımdı. Yine bakın aynı şekilde her sık iğnenin üstüne bir sık iğne olacak şekilde bu şekilde ilerleyeceğim. Sıra sonuna kadar geleceğim. Yine ipimi keseceğim. Yine aynı şekilde 5 sıra olana kadar bu şekilde gidiyorum. Şöyle göstereyim. 5 sıra olacak şekilde öreceğim. Daha sonra ilmek kaydırmayla iki parçayı birbirine bağlayacağız. Tabi öncesinde ütüleyeceğiz. Ütüledikten sonra iki parçayı birbirine ilmek kaydırmayla birleştireceğiz ve sonrasında şu çantamızın ağız kısmını yapmaya başlayacağız. Orayı da sık iğne ile göstereceğim. Burada şu görüyorsunuz, şu kısımlarda şöyle bir sanki aynı hizada değilmiş gibi görünüyor. Onu dengeleyeceğiz sık iğnelerini yaparken. Şimdi ben 5 sıra örüp geliyorum. Evet, parçalarımızı tamamladık. Bakın bu birinci parçam. Şöyle, bu da ikinci parçam. Şimdi ne yapacağız? Artık ilmek kaydırma aşamasına geçeceğiz. Ama öncesinde dediğim gibi hemen şu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Parçalarınızı birleştirmeden önce çok daha kolay olması açısından mutlaka önce ütüleyin, daha sonra birleştirin. Tavsiyem bu yönde olacak. Çünkü ister istemez şu yanları falan daha sonra ütülemek daha sıkıntı olabiliyor. Belki ön kısmı, büyük kısmı ütülemek kolay olur ama şu yan kısım daha dar olacağı için daha zor olacaktır. O yüzden mutlaka parçalarınızı ilk etapta ütüleyin. Hatırlatmasını yapıyorum ve hemen ilmek kaydırmaya başlayalım. Evet, şimdi sayıları tam tamına yaptığımız için herhangi bir şekilde öncesinde işaretleme, yer belirleme falan yapmamıza gerek yok. Çünkü buradaki sık iğne sayımızla buradaki sık iğne sayımız birebir aynı. O yüzden herhangi bir işleme gerek yok. Hemen ilmek kaydırmayla başlayacağım. İlmek kaydırmada tek loblarını alarak, yani daha çok böyle battaniye birleştirmelerde falan motif birleştirmelerde kullanılan bir yöntem. Şimdi direkt çanta tabanını birleştirirken kullanmış olacağız bu şekilde. Şimdi ne yapıyorum? Bakın şurada sık iğnelerim var. Şu sık iğnelerimin birbirine bakan iç loblarını kullanacağım. Yani bu şurada bir V'miz var. Görüyorsunuz. Bu V'nin şu dışarıdaki, bu V'nin de içerideki lobuna batacağım. Şimdi şöyle buradan giriyorum. Bir tane de buradan giriyorum. Bakın bunun da iç lobuna giriyorum. İpimi alttan verdim. Önce bundan, sonra bundan, şimdi çıkarttım. Bu benim ilk başlangıcım olmuş oldu. Şimdi aynı işlemi ikincisine yapıyorum. Birincisinin bakın şöyle tek lobundan girdim. İkincisinin de tek lobundan yine girdim. Yine ipimi çekiyorum. Bakın önce ondan, sonra bundan, sonra da bu şekilde ilmek kaydırmamı yapmış oldum. O içinde kalan ipi daha sonra iğne ile gizleyeceğim. Yine bakın bir lob karşısındaki bakın ortasında böylelikle şöyle bir görüntü oluşacak. Yani şu tek lob, şu tek lob, ortası ilmek kaydırma. Biraz daha yaklaşalım dilerseniz. Tekrar gösteriyorum. Bakın. Buradakinin arka lobu. Diğer tarafın bakın birbirine yakın olan loblarına giriyoruz. Buna da girdik. Alttan ipimi çektim.
Şöyle ikisinden çıkarttım ve ilmek kaydırmamı yaptım. Bir daha bakalım. Girdim. Diğerinden de girdim. Alttan ipimi çektim ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Bu şekilde çantayı tamamen bitirene kadar döneceğiz. Bakın mantık bu. Şöyle bir görüntü elde etmeyi amaçlıyoruz, hedefliyoruz bu çantada. Tekrar son kez gösteriyorum. Tek lobuna girdim. Tek lobuna girdim. İkisinden de girdim. Alttan ipimi verdim. Önce bundan sonra bundan ipimi geçirdim ve sonrasında ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi sıra sonuna kadar dolaşıp hemen geliyorum. Evet, ilmek kaydırmalarımızı bitirdik. Bakın gerçekten o kadar güzel bir yöntem oldu ki bu. Yani şöyle göstereyim. Hiç buralardan sonra eklemekle uğraşmayın. Bu tarz kare motif çanta yaptığınızda bu yöntemle dolaşın ortadan. Hem çok kolay birleştirmesi hem de ucu ucuna tam tamına denk geliyor. Sayılarımız eşit olduğu için böyle hiç tutturmaya falan bile gerek yok. Çok tatlı bir çapraz çanta formu elde etmiş olduk büyüklük olarak. Şimdi geldik artık şu ağız kısmının sık iğne kısmını yapacağız. Hemen dilerseniz ağız kısmını da bitirip sap aşamasına geçelim. Evet, en son ilmek kaydırmamı yaptıktan sonra şöyle bir zincir çekiyorum ve burayı sıkıştırıyorum. Sonra bir zincir daha çekiyorum. İpimi arttım. Bakın şu seviyeyi birazcık eşitlemek adına şurada başka bir yönteme gideceğim. Hemen dibindeki sık iğne boşluğuna giriyorum. Şöyle buraya çakma trabzanımı yapıyorum. Arttım ipimi yine. Bakın bir yanındaki boşluğa giriyorum. Yine bu şekilde çakma trabzanımı yaptım. Hemen bir yanındaki boşluğa üçünü birden çekiyorum, unutmayın. Şöyle şu şekilde sık iğne boşluklarına battım hep. Görmüşsünüzdür. Şimdi en son şuraya da bir tane dibine yaptık. Buradan sonra artık sık iğneye geçiyoruz. Hizayı bu şekilde eşitlemek adına yaptığımız bir yöntem oldu burası. Şu dengeyi burada sağlamış olduk. Şimdi artık her sık iğnenin üzerine bir sık iğne olacak şekilde ağız kısmında ilerliyoruz. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Hemen şu yan tarafa kadar örüp geliyorum. Evet, geldik sıra sonuna. Artık burada çakma trabzana geçiyorum. Bakın hep şu sık iğnenin deliklerine, boşluklarına giriyorum. Şurada ipim vardı, hatırlarsanız ilk başladığım ipim. Bunu da şöyle arasından yürütüp gideceğim birazdan. Evet, bakın şu boşluğa gireceğim yine aynı şekilde. Sonra bunun bir sonraki boşluğuna gireceğim. Şu şekilde. Arada kapattım onu. Devam ediyorum. Yine sık iğne boşluklarından ipimi de aradan götürüyorum. Üçünü bir çekiyorum bu şekilde. Şurayı da dolaşalım. Ondan sonra artık hep aynı yöntemle gideceğiz.
Son kez buraya da çakma trabzanımı yaptım. Bakın artık yine sık iğne kısmına geçiyorum. Buradan sonrası sık iğne olarak devam ediyoruz. Evet, bu şekilde dolaşmaya devam edelim. Evet, geldik. Bakın ilk başladığımız yere. Şöyle göstereyim. Her zamanki gibi ipimi biraz uzatıyorum. Hemen şu ilk başladığım zincirdi, bakın zincirimi değil, şu yapılan ilk çakma trabzanın tepesine. Şöyle. Şimdi girdim. Bakın uzantısından geçirdim. Sıkıştırıyorum. Ve hemen yukarı doğru yine bir iki zincir çekerek devam edeceğim. Evet, tepesine görüyorsunuz. Yine çakma trabzanla devam ediyorum bu tarafta. Yanlarda her çakma trabzanın üzerine bir çakma trabzan daha yapacağım. Yani bu sırada çakma trabzanların üzerine çakma trabzan, sık iğnelerin üzerine sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Bakın çakma trabzanlarım bitti. Sık iğne kısmına geldim, görüyorsunuz. Şimdi artık sıra sık iğnede. O zaman ben de sık iğne yapmaya başlıyorum. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna gelene kadar tekrardan burada birleştireceğiz. Evet, şimdi geldik artık ağız kısmına. Bakın şöyle göstereyim. 3 sıra yaptım. Yanlar dediğim gibi çakma trabzan olacak şekilde, önlerde yine sık iğne olacak şekilde tamamladım. Şimdi artık ters sık iğne yöntemiyle ağzını kapatacağız. Uzatıyorum ilmeğimi. Bir tane atlıyorum, hemen yanındakine bakın şöyle dönüyorum, giriyorum buraya. Alttan ipimi çektim. Şimdi ikisini bir çıkarıyorum. Yine uzattım. Uzatmak çok önemli, yoksa kasma yapar. Bir tane atlıyorum, bakın bunu atlıyorum, hemen yanındakine giriyorum. İkisini bir çıkartıyorum. Uzattım, bir atladım, yanındakine, ikisini bir çıkarttım. Uzattım, bir atladım, yanındakine çıkarttım. Bu şekilde bütün ağız kısmını dolaşıp geliyorum. Evet, dolaştık geldik. Şimdi artık burada ipimi kesiyorum. Ve bu aşamada iğnemle. Şimdi bu çanta ile ilgili açıkçası ben hasır bir sap, yani kendi renginden bir sap yapmayı düşünmüştüm ilk başta. Sonradan şöyle bir deri sapı görünce, hemen şunu da göstereyim de sonra konuşayım. Bakın giriyorum buradan. Bunu şöyle arkaya doğru çektim. Sonra tekrardan başka bir delikten arkaya içeriye geçiyorum. Döndürüyorum. Hemen burada önce şöyle bir sıkılaştıralım. Yani sıkılaştırma dediğimiz şey ne? Şöyle bunu buradan geçirdim ya. Aynı yerden tekrardan geçiriyorum ki burada şöyle bir nevi bir düğüm oluşmuş oluyor. Daha sonra bakın şöyle şunların arasından yoluma devam ediyorum. Bu şekilde. Böylece ipimi içeriden gizlemiş oluyorum. Kağıt ipin böyle bir güzelliği var. Mesela yün ekis çok sevmez. Çünkü kaygandır. Mutlaka bir düğüm ister. Ama kağıt ipte düğüm yapmadığımız için ipi istediğimiz gibi başlamaktan, bitirmekten, koparmaktan, ya da ipiniz kopuk çıktı, hiç korkmayın. Mesela şu yöntemi nasıl yaptık? Hep ip kopararak yaptık. Ama bakın hiçbir şekilde
belli değil. İçinde yürüttüğümüz için içi temiz, hiçbir sıkıntısı yok. O yüzden korkmayın. Şimdi bu astarlamaya geçecek. Astarlamadan sonra bakın size de göstereyim. Dediğim gibi tekrardan ben hasır sap yapmayı düşünmüştüm buna. Ama şöyle bu şekilde bir böce yapıp takıp, yani şöyle göstereyim. Bir böce takıp şöyle ayarlanabilir saplı yapmaya bir karar verdim. Sanki böyle daha bir gösterişli olacak gibi geldi. Ama dediğim gibi hiç bunlara da gerek yok. Dilerseniz siz kendiniz aynen bir sap yapıp şu yan kısma, sapınızın çok ince olmamasına dikkat edin yalnız. Bu modelde çok hoş durmaz. Hem de omuzunuza çok yük binmesin. Şöyle normal 6 sık iğnelik diyebilirim. 6 sık iğnelik bir sap buraya ideal olacaktır. Hemen şöyle sapınızı da istediğiniz, isterseniz full sık iğneden, isterseniz başka örneklerden sapınızı yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi bu şekilde deri takmaya karar verdim bu çantada. Benim işim belli olmaz. Bakarsınız normal sapa geçerim, bakarsınız deri sap takarım. Tamamen dediğim gibi tercihinize kalmış. Gerçekten şöyle tepeden birazcık kalkalım. Şöyle bir bakalım çantamıza. Dediğim gibi astarlamadan sonra detaylarını tekrardan göstereceğim ama ya da şöyle bir bütünü görmenizi istiyorum. Hatta şöyle bir, şimdi şöyle bir yastık koyayım. Bakın görüyorsunuz. Gerçekten o kadar ideal bir boy oldu ki tam bir çapraz çanta. Yani son derece muntazam. Astarımızı diktikten sonra da içine hemen çıt çıtımızı dikeceğiz. Saplarımızı dikeceğiz. Astarı makineyle dikeceğim. Makineyle dikeceğim için şu böcelerimi makinenin ağzında bunlar engel teşkil etmesin diye sonradan dikeceğim. Ama siz eğer elinizde tutturacaksanız bu tarz şeyleri önceden dikmenizi tavsiye ederim. Önceden dikerseniz ipi daha kolay, içeride döndürmek daha kolay olur sizin için. Bu şekilde yapmaya karar verdim. Benim daha çok hoşuma gitti. Bir tık daha bir hava kattı diye düşünüyorum. Harika bir örnek oldu. Dediğim gibi en kısa zamanda bundan bir motif çantada yapacağım sizlere. Aklımda şu görmüş olduğunuz şu göbeği kullanacağız. Şuradaki göbeği kullanacağız. Gerçekten güzel olacak diye düşünüyorum. Hemen astarlamalarını yapıyorum. Dediğim gibi böcelerin de kenarlarına dikiyorum. Sonrasında finalde görüşmek üzere diyorum. Evet, finalde karşınızdayım. Yeniden gerçekten harika bir çanta oldu. Yani boyu, posu, her şeyi gerçekten son derece muntazam. Tam böyle ölçüleri taktığınızda böyle vücudunuzda orantılı olacak bir boyda, büyüklükte olmuş oldu. Çok şık bir çapraz çantamız oldu. Yani hani hep diyoruz ya, evet bu çanta çok güzel, şu çanta evet çok seviyorum ama böyle tak çık böyle her şeyle olacak bir çanta derseniz işte o çanta bu çanta diyebilirim. Çok severek yaptım, çok beğenerek yaptım. Eminim bundan bu örnekten farklı bir şeyler daha var kafamda. Tekrardan onlarla da karşınızda olacağım. Eniyle boyuyla şu bakar mısınız yanların güzelliğine? Yanı, altı, her şeyi tam. Yani çok kolay yapacağınız bir çanta bu. Hem örnek olarak çok kolay, hem çok fazla ip yemiyor, hem de şu ters git gelden ziyade hep yüzünü görüyorsunuz. Örneğin hep yüzünü kullandık bu çantamızda. Bu da çok şık oldu, çok güzel oldu. Vallahi ben çok beğendim. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Gördüğünüz üzere bakın saplarımızı monte ettik. Astar aşamasından sonra yaptım bunu. Çünkü astarı bu sefer makinede tutturdum. Ama siz eğer elde tutturacaksanız önce saplarınızı dikip daha sonra astarınızı dikerseniz daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Çıt çıtımı biliyorsunuz her zamanki gibi çevresine önce yuvarlağımı ördüm. 7 sihirli halka yapıp 7 tane
zincir çekiyorum, pardon, 7 tane sık iğne yapıyorum. Spiral şekilde üzerine ikinci sırayı dönüyorum. Hepsine çift batarak, yani toplamda 14 tane sık iğne yapmış oluyorum ikinci sırada. Tam bu şekilde mıknatıslı çıt çıtlarınız için tam bir örnektir bu. Yani bu ölçüyü kullanabilirsiniz. Bunu daha sonra çantaya tutturması daha kolay oluyor. Daha şık duruyor. Bu şekilde görüyorsunuz. Vallahi harika oldu. Şöyle videonun başında verdiğim için çok fazla detaya girmiyorum ama bakın tam böyle her şeyinizi içine koyacağınız, kitabınızdan suyunuza, yani aklınıza gelebilecek bütün, bir dışarı çıkarken ihtiyacınız olan her şeyi koyabileceğiniz kadar büyük ama bir o kadar kibar ve kullanışlı bir boy oldu. Biliyorsunuz kağıt ip çok hafif bir ip, o yüzden de çok rahat kullanımı var. Ağırlık bindirmiyor çantalara. Makromeler biraz daha ağır oluyor bu iplere göre yaptığınız çantalarda. Ben açık saman rengiyle çalıştım. Siz dilediğiniz renkte çalışabilirsiniz. Çok uzunca bir video oldu. Daha fazla uzatmıyorum. Tekrardan hatırlatmak istiyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir başka çantada daha görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.